Kutbül Arifin, Gavsul Vasılin, Hademel Müştehidin, Saki Aşkî, Varisi Haydar-ı Kerrar, Cenab-ı Tezgil Muhammed Durak'ın el-Cerrahi, Kadesallahu Sırrahül Fedai, Efendimiz Hazretlerinin ervah-ı tayyibeleri için ve cemi piranın ruhu bürkütuhları için, asiler islahı için, aşklara vuslat bir sırrı pir, El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alâ's-salâh. Hayye alâ's-salâh. Hayye alel-felâh.
Welcome. We're honored to have the presence in this country of a very rare spiritual teacher. His name is Sheikh Muzaffer Efendi, and he's the 19th successive spiritual leader of the mystical order of the el-Halveti el-Cerrahi dervishes of Istanbul. And he has fallen in love with our country. He feels the great warmth and beauty in the hearts of American people, and he's decided to come here to begin his work in the West. And after the mystical founder of this particular order, Pir Nuruddin Cerrahi, left the visible realm in 1721, and ever since that time there has been an unbroken succession of teaching and power and energy flowing through this order. And it's just as intense and fresh today as it was hundreds of years ago. So in that sense, it's a survival of a more ancient time of humanity, when humanity was more deeply in touch, perhaps, with its spiritual roots than it is today. So we're very grateful that a teacher like this, with such profound spiritual connections, can come to our culture, which is suffering a sort of spiritual malnutrition, and bring this healing water of life along with him. And that is the life of Islam, and particularly as it's practiced in an intense, very intense, concentrated way by the dervishes or the mystics. Effendi, we know that much of the power of your order is transmitted through hymns and songs and chants of praise. And wondered if you could tell us a little bit about this process of these hymns and the composing them and what they mean. Sizin tarikatınızın irşadının bir kısmı da ilahilerden ve söylediğimiz duraklardan vesaireden geliyor diyor. Bunun hakkında biraz malumat verir misiniz? Bu ilahiler
ve duraklar ve kasideler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis peygamberinin tefsirleridir. Ama bunları nazmen ve ilhan ile, yani seda ile, musiki ile halka sunarız. Nesirle de davet olabilir, nazm ile de davet olabilir. Onun için bir sanat eseri olarak bunu vazetmişler. Halkın irşadı için nazmen, nesren, musikiyle, hitabetle maksat Hakk'a ve Allah'a davettir. Our purpose is to invite God's creation to God. And in the process of this teaching, indeed, art is used. Allah is beautiful and He loves the beautiful. These poems, they are nothing but the interpretation of the Quran and of the hadiths, the traditions of the Prophet, put in verse and then composed in a manner that it would touch the spirit. So, hearing the music and the harmony and the rhythm and the teaching put into verse affects one's soul. It indeed is a very strong part of our teaching. İnsanların çünkü haletleri ayrı ayrıdır. Bazı insan musikiyle Hakk'a gelir. Bazısı zühd ile, bazısı takva ile, bazısı ibadet ile, bazısı sükûn ile gelir. Bizim tarikimizde bunlar hepsi vazedilmiştir. Hem sükût vardır, hem zikri hafi vardır, hem zikri cehri vardır. Hem ilahi, hem kasaid, hem durak, hem mevlud ve mersiye. Bunlar hepsi birer mana taşımaktadır. Mesela bir kere ol didi, var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem haman. Bu işte Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerimenin nazmen manasıdır. Yani kün feyekün. Allah bir şeye ol der ve o şey olur. Bunu işte Türkçe olarak böyle nazm ile ve mana ile ve musiki ile halka bunu biz sunarız yani. People have different natures, different degrees of seeing and different degrees of hearing and different tastes. They have different wavelengths. Some people come to God through fear of God. Some people come to God through love of God. Some people are helped by prayer, some by fasting, some by listening to preaching. But indeed, there is a feeling, a tenderness in every human being towards art and towards beautiful sounds. And these hymns which we sing are indeed a part of that kind of teaching. Bütün insanoğullarının ve hayvanatın dahi musiki bir zaafı vardır. All men, even animals, have got a tender heart towards music. Bunun da sebebi illeti şudur. Elestü bi rabbiküm hitabının ruhların hatırlamasıdır. Bu ayrı ayrı tecelli etmiş. Kimisi alafranga ile, kimi alaturka ile, kimi şarkta, kimi gırtışım, kimi şimalde, kimi cenupta. Ama bütün gaye nedir? Ruhlar musikiden hoşlanırlar. Hatta çobanlar bile kavalla koyunları suya indirirler, sularlar ve sudan çekerler ve uyuturlar. Evet, birçok hayvanlar musikiden anlarlar yani. Man's sensitivity, and in fact the sensitivity all creation, animals and even vegetables, is created in the ear of the soul when they heard first in the universe of the souls the word of Allah when He asked, Elesti bi Rabbikum, am I not your Lord? It is the beauty of that sound, which the memory of which still lives in men and in all creation and makes us tender to beautiful sounds. Gene hayvanlardan musikiden anlayan, en çok anlayanlardan bir tanesi devedir. Devenin üzerine o kadarca yük vururlar ve günlerce çölde önde Arap maval okuyarak, o mavala hayvan kulak vererek, yorgunluğunu duymayarak menziline vasıl olur. Efendi gives an example of the sensitivity of animals to music
For instance, in all cultures, the shepherds play the flute or sing to their sheep. Effendi says one of the animals who is most sensitive to music is the camel. That the camel eats little and drinks little, yet in the hot desert, the Arab in front of the camel would sing and sing, and the camel would follow him, hungry and thirsty. Hayvana böyle tesir ederse musiki, insanlara elbette daha büyük tesir olacağı bedihattandır. Binaenaleyh işte ehlullah bunu sezerek, bu sırrı çözerek halka Allah aşkını, peygamber aşkını, din aşkını, sofilik aşkını musikiyle sunmuşlardır. The saints, the lovers of Allah and the beloved of Allah, who examined various means of passing God's teaching to men, have examined this effect of the sound and music very thoroughly, and its combination with poetry, which in itself is music also, and they have come with different formulae, which these hymns which we sing are an expression of. Ve musikinin de kısımları vardır. Yani haram olan kısım vardır, mübah olan kısımları vardır. Haram olan kısmı insanları şehvete düşürür, şehveti hatırlatır, hayvanlaştırırsa o İslam dininde bu müzik haramdır. Ama gene İslam'ın 5 rükünden biri olan orucu dahi birçok İslam diyarlarında davulla kalkarlar. Gece davul vururlar yani. Bu davul da böyle kafa şişirmek için değil, bir tampo ile vurulur. Efendi says one must not forget every beautiful thing may also be turned backwards. That every lawful thing has a opposite, which is unlawful. So within music, there is also an unlawful music. That is the kind, instead of calling one to God, instead of this sensitive heart to the call of God, it is that which brings one to lust, which incites the flesh and animal in one. Tosin Baba, I think that people who are watching would like to actually hear some of these hymns right now, and then we can talk further about that afterwards. Böyle konuştuktan sonra diyor muhakkak seyredenler duymak isteyecek diyor bu bahsettiğimizi. Onun için Elbet emrederse. Elbet sunacağız elbet. Yes, we will present a little sample of what we are talking about. Sunacağız elbet. Should we use the bendir or Şimdi istiyor, bendirleri kullanalım Peki diyor. kullanalım. Buyurun. Kim bunu bendir vuracak? Ali. Kime vereyim başka? Kime verelim? So these will be the some of the hymns composed mainly in Turkish, Tosin Baba. Yes. So Composed by saints and lovers of Allah who've made a profound esoteric study of the effect of sound on the human heart. So these later I will ask Tosin to make just some rough translations so people will understand some of the meaning of the hymns, but really the experience, the energy of this music which leads one to God and not away from God is unique. And Tosin, do you have anything on your to clarify about this? No, whatever my Sheikh asks our brothers to sing, we will listen. It will be a spontaneous. This is a kind of spontaneous putting together. We don't know what's going to exactly happen. I don't know. It comes to the Sheikh to certain of these hundreds of hymns come to his mind and heart, and at that time he begins to sing, and the others join. So there'll be a kind of fresh spiritual tapestry that will be woven for all of us now at this moment. So I hope that people through television forget that you're in the mundane world for a moment, and really tune in to the ancient and holy energy of these hymns. It would be truer to say thousands of years. No, of years, and also of kinds of music and pieces of music. Efendim şimdi emredersiniz. Bir rast okuyalım. Evvela bir aksak ilahi, arkasından yürük olarak okuyalım.
okuyacağız. Efendi has decided to that it will be sung in the mode of Rast. Durmaz yanar vücudum ahit meyvnideyim. Durmaz yanar vücudum ahit meyvnideyim. Söndüremezem odu sultanıyım ahit meyvnideyim. Madem ki canlı teldedir cürmü isyan bendedir. Madem ki canlı bendedir cürmü isyan bendedir. Lütfu ihsan sendedir sultanıyım ahit meyvnideyim. Mecnun sever Leyla'yı, bey severiz Mevla'yı. Mecnun sever Leyla'yı, biz severiz Mevla'yı. Kan ağlayı, ağlayı sultanıyım nidey mahrum eyleme. Yunus gibi düşküne aklı baştan aşkına. Yunus gibi düşküne aklı baştan aşkına. Dost Muhammed aşkına sultanıyım bizi mahrum eyleme. Li hamsetün udbi bihar elbe vayil hatima. Li hamsetün udbi bihar elbe vayil hatima.
Fatıma el-Mustafa vel-Mürteza ve bünahuma vel-Fatıma el-Mustafa vel-Mürteza ve bünahuma vel-Fatıma el-Medet mededil medet ya Resulallah medet el-Medet mededil medet ya Ricalallah medet. Tosin, Baba, can you tell us something of the meaning of those that was being conveyed in those hymns? Tercümesini yapmamı istiyor aşağı yukarı. Evet. Sefer babacığım buyurur musun şimdi? Azıcık hatırlatırsan. Durmaz yanar vücudum. Durmaz yanar vücudum. My body is on fire. Ahit meyip nidüğüm. What can I do but lament? Buyurun. Söndüremez amurdu. If I cannot put out the fire, Ahitmeyip nideyim. what can I but shed tears? Madem ki can tendedir, As this life is within this body, cürmü isyan bendedir. so all the sin and the revolt is in me. Lütfü kerem sendendir. The generosity and the compassion is from you. Ahitmeyip nideyim. What can I do but shed tears? Mecnun sever Leyla'yı, Mecnun loves Layla. biz severiz Mevla'yı. We love our Lord, Kan ağlayı ağlayı, shedding tears of blood. ahitmeyip nideyim. What can I do but lament? Yonis gibi düşküne, Hazreti Yonis'in. And this is the saint who wrote this. For somebody lowly like Yunus, he addresses himself. Aklı baştan şaşkına. The one whose mind wanders away from his head. Dost Muhammed aşkına. For the love of my friend Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, Bizi mahrum eyleme. don't leave me destitute. Diğer ilahi Arapçadır. Efendimiz buyursunlar. Li hamsetin fiha. Harra ve bail hatime. Hatime denilen cehennem deresinin ateşine 5 şey kâfi gelirmiş. Onu söndürürmüş yani. The meaning of the other hymn, which is in Arabic, 4 things can put out, 5 things can put out the hellfire. Cehennemin çok şiddetli bir deresi. Orada çok büyük azap varmış. Ki ve ma edrakemel hutame. Kur'an-ı Kerim'de Allah zikrediyor. O hutame deresinin ateşinin sıcaklığına 5 şey kâfidir. Nedir bunlar? El-Mustafa, Cenab-ı Peygamber Hazreti Muhammed'i sevmek, Vel-Murtaza, İmam Ali'yi sevmek, ve mnâhüma, Hasan ve Hüseyin'i sevmek, Vel-Fatime, Fatıma-tü Zehra'yı sevmek, bunlara kâfiymiş. This is the most horrible Bu river. muhabbet o cehennem ateşini söndürüyormuş yani. This is the most horrible river of hell, and 5 things put out this fire. One is the love of the Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, and the other is the love of Hazreti Ali, and the love of Hazreti Fatima, the daughter of the Prophet and the wife of Hazreti Ali, and finally the love of the grandchildren of the Prophet and the children of Hazreti Ali and Hazreti Fatima radiallahu anha, Hazreti Hussein and Hazreti Hasan. So the love of the house of the Prophet is sufficient to put out the fire of hell. That was the meaning of the second Arabic hymn. Yani kısa bir mana verdik bunlara yani böyle denizden bir katre şemsten bir zerre.
Bu iki nutuktan koca bir kitap yazılabilir yani. But these are just the surface meaning of these hymns. One can write books to explain the deeper meanings of these two hymns. Başka bir şey söyleyecek mi? Can you soothe us with some more music? Başka bir şey emreder misiniz? Söylesin. Estağfurullah, şimdi bu ilahiydi bunlar okuduğumuz ilahi. Şimdi bir kaside okusunlar. Veyahut bir durak okutalım öyle Kemal Baba'ya. Sonra bir kaside okutalım Efendi okutalım. Now these hymns are sung during the ritual, during the zikrullah, while the dervishes turn and while the dervishes chant other things. Now next is being Kemal Baba is going to sing a durak, which is at the termination, sort of like a point of a certain section of the ritual, and it is sung, as you have heard. These hymns are sung collectively, while the durak is sung by one person. Very good.
Sheikh Muzaffer, can you tell us what that particular song means, and give us at least some sense of the surface meaning of it? I'm choking. Bu Durak'ın manasını izah rica ederim. Bu Durak'ın manası tasavvufta tevhid ve vahdettir. Ve vahdette de kul ile Allah-u Teala'nın birleşmesi ve cem'ül cemi tariftir. It is a teaching about unity within one, which is one of the principal losing my voice. Which is the principal teaching in Sufism. And this unity in one also is the unity of Allah, of man, his servant and his creator. That's what this Durak was about. Could Effendi explain that a little further? I see he's just about to anyway. Hazreti Niyazi diyor ki ayağının tozunu gözüme sürme şekerinden. Ya sana ben aşık oldum ve senin ayağının turabı benim gözümün sürmesi oldu. It begins with a declaration of love to the Prophet, where Hazreti Niyazi, the saint, says that the dust of your feet is eye makeup for my eyes, which the Prophet used to put eye makeup, but that's sort of like a remedy, like a medicine, which will make you see. Ben yalnız at ve san olarak kaldım. Bütün görünen sensin ya Rabbi, senden gayrı bir nesne yok. And then he says, what I Niyazi'nin am, bir ismi var Niyazi diye, bir de şanı var, insanı var. İsmi var. Ondan başka ne vücudu var bir şey. Görünen neyle, ne görünüyorsa sensin ya Rabbi, senden gayrı değil, senin kudretin. what I am is but a name, that whatever is seen, there is no more my body, there is no more my voice, there is no more my mind. It is all you which is seen in me. Ve bana ruhu nefyetti. Ve nefahna min ruhi. Ruhu bana nefyettin. Benim semalara sığmayan sen benim göğnüme sığdın. Zahirde benim vücudum zarf, sen mazruf oldun. You have breathed the life in me, and you who do not fit into heavens and earth has fitted in my heart. Ve bir can ile böyle buluştuk, bu mülkü beraber seyran ettik. Her efali harekatta seninle benim iştirakim var fiilde. That both my body and my soul have united with you, and that I wander in heavens now, we walk together in heavens and see things together. Ben bakıyorum ama benim bakımda sen görüyorsun.
Ben işitiyorum ama benim işittiğimi sen işitiyorsun. Benim kulak da benim değil, göz de benim. Her şey sensin, gören sensin, duyan sensin. Senden başka yok. I look, but you see. I hear, but you understand. We walk together. Nasıl ki bir demiri ateşe sokarız, demir kıpkırmızı olur, ateşten farkı olmaz. İşte bu cem makamına erişen veliyullah hakta kendisini yok eder. This state of one within one, state of one within the other, or one within one, is like the iron which the iron monger puts on the fire, and it turns into fire. Buna cemilcem derler. Sonra ayrıldığı vakitte farktır o. Demiri çıkarırız ateşten, sonra demir olur, kararır. And as it is like that, when you pull the bar of iron from the fire, it goes back into iron again. Hazreti Niyazi'nin bu nutku cemilcem halindeyken söylediği bir nutuktur. This is a poem which describes the state of losing oneself in one's creator. Vahdeti sunar, vahdeti anlatır anlayanlara. For those who understand, both the sound and the words are about wahdat, about unity. Evet. The sound and power of these hymns, as Effendi said earlier, has its roots in the Quran, which is the sort of consummate union of sound and power in human language, since it was spoken by the ultimate source of the universe, in Arabic called Allah, to this beloved Muhammad, this prophet. And perhaps, since we have with us in the studio some wonderful of the Hafizes from Istanbul, these are people who have learned the Quran by heart since they were young boys. Perhaps Effendi could select a passage from the Quran to be chanted and maybe give some explanation of its meaning. Bu söylediğim sözlere delil olarak Kur'an'dan Sure-i Kasas'ın sonudur. Küllü şeyin halikün illa veşe. Her şey helak olup ancak o kalır. İşte bu alemde de kendini yok eden hakta beka olur. Onu göstermektedir. As it says in the Quran that everything disappears and becomes one with Allah. Nur kardeşimiz diyor ki Efendimiz bütün bu ilahilerin, bütün bu musikinin Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin tefsiri olduğunu söylüyordu diyor. Efendimizin huzurunda diyor İstanbullu meşhur hafızlar var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in sesini istirham ediyor. Elbet okutacağız. Evet efendim. İşte Kur'an-ı Kerim'den olduğuna dair ayet okudum sana şimdi. Küllü şeyin haliküm illa veşe levl hükmü ve ilahi turcaun illa veşe Allah'ın illa Allah kalır, yani her şey mahvolur. Bu alemde kendini kim mahvederse, hakta yok olursa o Allah'la baki kalır. And whoever loses oneself will find himself united with his creator. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا
بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. So this was the very haunting sound of the Arabic Quran. And could you ask Sheikh Muzaffer what the meaning of this passage was? And Bu okuduğu ayetlerin, bu suranın manasını rica ediyorum efendim. Estağfurullah. Vereceğimiz mana çok kısadır, çok kısa olarak vereceğiz. Çünkü işte okuduğumuz ayetin manasına da söyle, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem, Allah'ın kelimatına nihayet olmaz. Kalemler tükenir, deniz mürekkepleri tükenir ve onlara ilaveten de denize ilave edilse onlar da tükenirler. Allah'ın kelamı tükenmez. Kelimatullah'a nihayet yoktur diyor ayet-i kerimede. Onun için vereceğimiz mana bir katıra olarak yani vereceğiz. İnnellezine amenu ve amilus salihati kânet lehum cennetül firdevsi nüzula. Şu kimseler ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin vahdet tevhid ettiler, ona inandılar, onu lisanlarıyla ikrar, kalpleriyle tasdik ettiler ve bu imanlarını amal-i salihat yani Allah'ın yap dediklerini seve seve yaptılar, yapma dediklerinden de Allah'tan korkarak kaçındılar. Those who believe in Allah, who are faithful, who love and obey His laws, and thus are pure in their action. They have saved themselves from the punishment. Halidine onlara cennetin firdevs derecesi verilir. They have received the level of firdaus of heaven, of paradise. Firdevs Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sakin olacağı cennettir. Ve onun civarına isyan olurlar. That is the section of paradise where Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem will be in the hereafter. Halidine fiha orada müebbet, ebedi kalırlar. And there you will stay forever. La yebgûne anha hivela oradan bir daha çıkarılmazlar. Dünya nimeti insana verilir, elinden alınır. Dünyada bir gençlik verilir, ihtiyarlığı vardır. Sıhhat verilir, hastalığı vardır. Kuvvet verilir, zayıflığı vardır. Hayat verilir, ölümü vardır. Mülk verilir, fanidir, elinden alınabilir. And you will not be taken away from there, unlike what happens to one in this world. Youth is given, youth is taken. House is given, house is taken. Life is given, life is taken. Now this is not an interpretation as it should be, nor a translation, because it is impossible to
interpret or translate the Quran. It is like if all the trees of all the forests will be pen and all the seas will be ink, that one word of Allah Ta'ala could not be interpreted with the written words, with all this material. Firdevs verilir, bir daha eline alınmaz. Dünya gibi değil, ebedi. Yani bir hayat verilir, ölümü yok. Bir gençlik verilir, ihtiyarlığı yok. Bir sıhhat verilir, hastalığı yok. Bir güzellik verilir, çirkinliği yok. A life is given to you in Firdevs where it has no end. A health is given to you in Firdevs where there is no sickness. And a beauty is given to you at that place where it never becomes spotted. Söyle, yedi denizin suları mürekkep olsa, o yedi denize de denizler ilave edilse, mürekkep olsa, if 7 seas will become ink and 7 more seas and oceans will be added to it, ağaçlar da kalem olsa, and all the trees in the world will become pen, sema ve art kağıt olsa, and all the heavens would be paper, zira olan mahlukat katip olsalar, and all the created beings would be the writers, mürekkepler biter, the ink will be finished, kalemler kırılır, the pen tükenir, will be broken, yazanlar yorulur, the writers will be tired, kağıtlar tükenir, yani semavat ve art all the yazılar papers yazılır. will be finished, Fakat Allah'ın kelimatına nihayet yoktur. but there is no end to the meaning of the word of Allah. Söyle Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tell to the faithful Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, kul innema ene beşerun mislüküm, ben sizin gibi, ben insanım, sizin gibi, insan cinsindenim. Bunun iki manası vardır. Bir, kul innema ene beşerun mislüküm, sizin cemi insanların misli gibi bir mislim karşılığında. Yani bütün insanların, peygamberler de içine dahil olmak şartıyla kâfesi abdiyetini bir terazinin gözüne koysak, Resulullah'ın abdiyetinin terazinin diğer gözüne koysak, Resulullah'ın, Hazreti Muhammed'in abdiyeti ondan ağır gelir. Sizin misliniz gibiyim yani burada. İnsan cinsindenim. Bir mana o. Bir mana da böyle. one, I am as you are. O my beloved Muhammad, tell them that I am, the Prophet is saying to the faithful that I am as you are, I am a human being as you are. But that is one meaning. The other meaning is that I am the perfection of the totality of the whole humankind. Böyle söyle. Tell them to the Kul faithful innema that you ene are like beşerun them. mislüküm. Habibim Muhammed Resulüm ya Muhammed böyle söyle. Yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. O zatında vahid, sıfatında ahad olan Allah bana vahiy ediyor. Ben size onun vahyini ve kelimatullah'ı bildiriyorum. And the one God is telling me, and I am telling you what he is telling me. Femen kâne yercu likâ'a rabbihi felyâmel amelen sâliha. Her kim ki Allah ile mülakat istiyor, Allah ile hembezm olmak istiyor, onlar amali saliha icra etsinler ve Allah'a ibadet etsinler ve bu ibadeti severek yapsınlar ve bu ibadetlerinde Allah'a şirk koşmasınlar. Tell those who want to be with me that they should be pure. They should be pure and their actions has to be pure. Tosin Baba, we want to ask the Sheikh to pray for all of us, you know, that our actions and our motivations can be pure. And but before we begin, before he prays for us, I'd like to just reacquaint people who are watching that you've been spending an hour with Sheikh Muzaffer Efendi of the el-Halveti el-Cerrahi Dervish order from Istanbul, and he's really blesses our culture by visiting once a year at least in the springtime, and will be inshallah back in March visiting with us. And in the meantime, Sheikh Tosin Bayrak and a group of dervishes do meet in New York City
at a place called the Noor Oriental Gallery, which is at 1 West 30th Street in New York City. And those of you who are interested can make contact there and get in touch with the Sheikh there. The program is funded by the In the Spirit Foundation, and this program called In the Spirit is dedicated to the unity of mankind, of humanity, and particularly to the sacred traditions, which make this unity live. Unity can't just be political or a matter of trade agreements or something mundane, but it has to be a spiritual unity in order for the planet to be healthy and to survive and to really nurture the souls of human beings. So we're very grateful to Sheikh Muzaffer, who represents the very purest, highest transmission of Islam. Can you explain to Effendi that if he would pray for us to have that purity of action and that love that will put out the fires of hell, whether they're here or hereafter? Bu cehennemin ateşini söndürecek olan aşk aşkına bizler için, dinleyenler için ve insaniyet için bir dua buyurur musunuz? Dua edelim. Kaç dakika? How many minutes do we have so that we arrange? We'll just go out this way, and you'll translate as he goes along. Böyle çıkacağız diyor şeyde. Yani böyle bitecek diyor. Dua. Az var. Ey yerin ve göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Ulu Allah. O Allah Most High, the owner of the worlds and of the heavens, those known and those unknown. Biz senin kullarınız, Bab-ı rahmetine geldik, boyun büktük, el açtık. We are your servants, we came to your door, we bowed our heads, we knock at your door, we have opened our hands to take from you. Sen kapana gelen, sana yalvaran, sana